Bugün sizlerle tarihte çok az bilinen ama antik dünyayı sarsan bir gizemden bahsedeceğiz. Deniz kavimleri. Kim oldukları, nereden geldikleri ve neden göç ettikleri hala tam olarak bilinmeyen bu kavimler, M.Ö. 12. yüzyılda Akdeniz bölgesine akın ederek büyük bir kargaşa ve yıkıma neden oldular. Döneminin süper gücü olan Hitit İmparatorluğunu çökerttiler, Mısır'ı işgal etmeye çalıştılar, birçok önemli şehri yerle bir ettiler ve Tunç Çağı'nı sona erdirip Demir Çağı'nı başlattılar. Peki kimdi bu deniz kavimleri? Nereden geldiler ve neden bu kadar yıkıcı bir güce sahiptiler? Bu videoda bu gizemlere göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. M.Ö. 1200 civarında, bir zamanlar kudretli olan Tunç Çağı uygarlıkları, ani ve yıkıcı bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Bu çöküş, birçok medeniyetin yok olmasına ve büyük bir nüfus kaybına yol açtı. Bu çöküşün önemli bir etkeni olarak, deniz kavimleri olarak bilinen göçer gruplar öne çıkıyor. Ege ve Balkanlardan gelen bu kavimler, Anadolu ve Mezopotamya'yı da içeren geniş bir bölgeye göç ettiler. Kimlikleri ve kökenleri tam olarak bilinmeyen bu kavimler, tarihte büyük bir iz bıraktı. Mısır kaynaklarında deniz kavimleri olarak adlandırılan bu göçer gruplar, genellikle Şardana, Tijeker, Lukki, Peleset, Denyen ve Ekveş gibi isimlerle anılır. Bu isimlerin kökenleri ve hangi kavimleri temsil ettikleri hala tartışmalıdır. Bazı tarihçiler, deniz kavimlerinin Ege ve Balkanlardaki çeşitli halklardan oluştuğunu, diğerleri ise Anadolu'dan gelen göçer gruplar olduğunu savunmaktadır. Tunç Çağı çöküşü, küresel ekonomik sistemin çökmesiyle başlayan apokaliptik bir olay olarak tanımlanır. Günümüz tarihçilerinin çoğunluğu sistem çöküşü teorisini savunsa da, Ege, Akdeniz, Anadolu ve Mezopotamya'yı etkileyen deniz kavimleri istilasının bu çöküşe doğrudan bir sebep değil, bir sonuç veya hızlandırıcı bir unsur olduğu düşünülmektedir. Mısır, Asur ve Babil gibi güçlü krallıkların deniz kavimleri istilasını atlatabilmiş olması, bu istilanın çöküşün başlangıcı değil, bir sonucu olduğunu gösteren önemli bir delildir. Deniz kavimlerinin istilası, devletlerin ordularını yok ederek savunmasız hale gelmelerine, aristokrasi ve soylu sınıfı yok ederek kültürel aktarımın kesilmesine ve tüccar sınıfını yok ederek ticaret merkezlerinin çökmesine neden olmuştur. Bu durum, ticaret merkezleri etrafında yoğunlaşmış nüfusun göç etmesine ve Anadolu'nun demografik yapısının bozulmasına yol açmıştır. Nüfusun belli yerlerde yoğunlaşması ise açlık ve hastalıklara zemin hazırlamış olması muhtemeldir. Deniz kavimlerinin kuzeydeki savunmasız halklara saldırmak yerine Mısır ve Hitit gibi zengin ticaret merkezlerine yönelmesi dikkat çekicidir. Bu durum, Avrupa'da bir kıtlık olasılığını akla getirmektedir. Fakat Mısır ve Hitit'te ambar kültürü ve kıtlık ve savaş durumlarında gıda depolama bilindiği için, göçlerin tek sebebinin kıtlık olduğunu kesin olarak söylemek zordur. Göç edenlerin Mısır ve Hitit gibi zengin ve güçlü krallıklardan ganimet elde etme arzusu da, göçleri tetikleyen unsurlar arasında yer almış olabilir. Tortul kanıtlar, göçlerin gerçekleştiği dönemde uzun süreli bir kuraklığın varlığını göstermektedir. Kıbrıs'ta bulunan Larnaka Tuz Gölü'nden elde edilen tortular, deniz planktonunda ve deniz otlarından gelen polenlerde belirgin bir düşüş olduğunu gösterir. Bu da aşırı yağmur suyu eksikliğini gösterir. Gölden gelen tortular ayrıca, M.Ö. 1200'de, Tunç Çağı çöküşü döneminde, bölgedeki tarımın durma noktasına geldiğini ve ancak M.Ö. 850 civarında yeniden başladığını gösteriyor. Bu durum, kuraklığın ve göçlerin tarımsal üretim üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Deniz kavimlerinin en önemli etkilerinden biri, Tunç Çağı'nı sona erdirip Demir Çağı'nı başlatmalarıdır. Demirden yapılmış kılıç ve mızrakları, o zamanki tunç silahlara kıyasla çok daha üstündü. Bu sayede, at arabaları ve tunç mızraklı savaşçılara sahip medeniyetleri yenmeyi başardılar. Deniz kavimleri, Akdeniz'de uzun yolculuklar yapabilecek hıza, manevraya ve dayanıklılığa sahip kadırga tipi gemiler kullanıyordu. Bu gemiler, diğer medeniyetlerin gemilerinden çok daha gelişmiş bir teknolojiydi. Bu sayede denizlerde de hakimiyet kurmalarını sağladı. Hitit İmparatorluğu, deniz kavimlerinin göç ettiği dönemde sona ermiştir.
başkent Hattuşa'nın tahrip edilmesi M.Ö. 1220 ile 1200 yılları arasına tarihlenmektedir. Hattuşa'da özellikle Büyükkale'deki saray ve tapınaklar gibi büyük anıtsal kamu binaları tahrip edilmiştir. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü tek bir nedene bağlanamayacak kadar karmaşık bir olaydır. Farklı tarihçiler farklı nedenler öne sürse de genel olarak deniz kavimleri göçü, Kaşgaların baskını ve iç çekişmeler kabul edilmektedir. Ugarit mektupları, deniz kavimlerinin tehlikesini ve istilasını anlatan önemli bir kaynaktır. Bu mektuplar, Ugarit ordusu ve donanması seferdeyken şehre aniden gelen kalabalık ve korkunç bir istilayı ve bu istilaya karşı yapılan yardım çağrılarını tasvir ediyor. Deniz kavimleri göçü ve Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü, Orta Anadolu'da büyük bir kültür kırılmasına neden olmuştur. Niğde, Adana, Malatya gibi güney ve güneydoğudaki birçok yer ismi günümüze kadar ulaşırken, Orta Anadolu'da benzer bir devamlılık görülmemektedir. Bu durum, bölgedeki nüfus değişimini ve kültürel kopuşu göstermektedir. Kültür kırılmasının en önemli göstergelerinden biri, yazının ve anıtsal mimarinin ortadan kalkmasıdır. Bu durum, bilgi aktarımı ve geleneklerin sürdürülmesinde büyük bir engel teşkil etmiştir. Benzer bir durum Yunanistan'da da görülmektedir. Yazının kaybolması nedeniyle bu dönem, karanlık dönem olarak adlandırılmıştır. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelenek kısmen devam etmiştir. Mısır ve Asur uygarlıklarında da bu kırılmanın etkileri hissedilmiş olsa da yazılı gelenek ve anıtsal mimari devam etmiştir. Karanlık dönemin zamansal aralığı yöreden yöreye değişiklik göstermektedir. Orta Anadolu'da bu dönem M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 8. yüzyıla kadar sürmüştür. Doğu ve Güneydoğu'da ise gelenek daha uzun süre devam etmiştir. Batı'da ise yazılı belgeler ancak M.Ö. 8. yüzyıldan M.Ö. 6. yüzyıla kadar olan zaman diliminde o zamanki Yunan edebiyatı ile tekrar kendini göstermiştir. Mısır kaynaklarında deniz kavimlerinin Mısır'a kadar ulaştığı ve Firavun Meremptah ve 3. Ramses dönemlerinde iki büyük göç dalgasının gerçekleştiği belirtilmektedir. Bu göç dalgalarında Anadolu halkları da yer almıştır. Göç eden kavimlerin isimleri ve kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte bir ülke veya istilacı adı da anılmamaktadır. Firavun 3. Ramses, deniz kavimlerinin Mısır'ı işgal girişimini durdurmayı başarmıştır. Bu olay, Medinet Habu Tapınağı'ndaki yazıtlarında da anlatılmaktadır. Deniz kavimlerinin saldırıları sonucunda birçok güçlü krallık ve şehir devleti yok olmuştur. Bunlar, Hititler, Mikenler, Ugarit, Alalah, Karkamış, Kıbrıs ve Arzava. Bu ve benzeri birçok şehir devlet ve krallık da deniz kavimlerinin saldırıları sonucunda yok oldu. Deniz kavimlerinin saldırıları birçok güçlü medeniyeti yok etse de bazı krallıklar ayakta kalmayı başarmıştır. Bunlar, Asurlular, Mısır ve Fenikelilerdir. Deniz kavimlerinin saldırıları sadece istila edilen bölgeleri değil, diğer birçok medeniyeti de dolaylı olarak etkilemiştir. Zayıflayan Babil'i fırsat bilen Elamlar, 12. yüzyılda şehri yakıp yıkarak Babil'in sonunu getirdiler. Deniz kavimlerinin kimliği ve kökenleri, tarihçiler için hala tam bir gizemdir. Mısır hiyeroglifleri ve Hitit tabletleri gibi antik kaynaklardan elde edilen bilgiler, bu kavimlerin isimleri ve kökenleri hakkında çeşitli teoriler ortaya koymuştur. Fakat bu teorilerin hiçbiri kesinlik taşımamaktadır. Deniz kavimlerinin göçleri ve saldırıları, Tunç Çağı'nın sonunu ve Demir Çağı'nın başlangıcını işaret etmiştir. Bu olay, birçok büyük medeniyetin yok olmasına ve dünya düzeninin değişmesine neden olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca, yorumlarda siz de deniz kavimleri hakkında bildiklerinizi paylaşabilir, sorular sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.